Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bor madeni zengini olan Türkiye ihracatını her geçen yıl artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, pek çok sektörde geniş kullanım alanı olan bordan 2021 yılında 1 milyar dolarlık ihracat geliri hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin dünya bor pazarındaki payı da %62 seviyesine ulaştı. Bor için sanayinin tuzudur derler. Tuz az veya çok her yemeğe katıldığı gibi borda çoğu sanayi kolunda kullanılır. Cama katarsan camın ısı duyarlılığı yükselir. Gübreye katarsan daha verimli çözünür. Deterjanlara katarsan beyazlamayı artırır. Hijyenlik artar. Metale katarsan kırılma açısını büyütür. Zırha katarsan hafifletir. Tuğla üretiminde kullanırsan yalıtımı artırır. Kısacası bor çok önemli bir maddedir. Bordan elektrik üretmek de mümkündür. O nedenle bor madeni için geleceğin yakıtı denmiştir. Herkesin bildiği gibi dünyadaki bor rezervlerinin %70'inden fazlası Türkiye'de bulunuyor. Yani bu element dünyada sadece Türkiye için stratejik bir öneme sahip diyebiliriz. Eğer bizdeki bor rezervi örneğin Amerika'da, Almanya'da veya Japonya'da olsaydı, bu ülkeler dümdüz elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller üretmek yerine bu elementi kullanarak hidrojen destekli menzili uzatılmış otomobiller üretirdi. Adam kendi memleketinde doğru düzgün çıkmayan element için neden uğraşsın ki? Bu da videomuzun başlığını açıklıyor. Türkiye'nin maden zenginliği tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Yer altında servet çıkarılmayı bekliyor. Türkiye'nin maden kaynaklarında yaptığı çalışmalar neticesinde son 5 yılda 292 ton altın keşfettik. 32 bin ton uranyum ve 4 milyar ton linyit kömürü bulundu. Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle büyük atılımlar gerçekleştirdi. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yeni keşifler yapıldı. Bu keşifler çekemeyenler tarafından karalansa da sonuç ortada. Hiçbir maden ve keşif seçim konusu yapılmamalıdır. Ülkemizin geleceği bu madenlerde saklı. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında neler bulundu? Gelin detaylara bakalım. Bu arada kanalımıza abone olarak içeriklerimize siz ulaşabilirsiniz. Son dönemde bulunan madenler şöyle kayıtlara geçti. Altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum maden yatakları ortaya çıkarıldı. Cari açığın kapanmasında önemli rol oynayan ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip olan bazı keşifler de var. Altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel ham maddeleri de Türkiye'nin dört bir yanından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu araştırma sürecinde en büyük uranyum kaynağı Nevşehir'de bulundu. Enerji Bakanlığı öncülüğünde yapılan arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580.866 metre sondaj yapıldı. Bu rakam bile yapılan çalışmaların büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bugüne kadar 11.304 ton olan uranyum kaynağı %283 artırılarak toplam 32.035 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise az önce dediğimiz gibi Nevşehir'de bulunuyor ve tam 22.000 tonluk bir kaynağa sahip. 2020'de 42 ton üretimle rekor kılınan altında da arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Unutmayalım, Yerli ve Milli Projeler kanalı olarak madenlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü son 30 yılda 301 ton değerli madeni ülkemizde keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 senede gerçekleşti. Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi. Büyük bir bölümü son yıllarda yapılan altın madeni keşifleriyle gerçekleşti. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton altın madeniyle Manisa'da bulunuyor. Bu şehri Balıkesir, Artvin ve Niğde takip ediyor. Enerjinin yerli kaynaklardan karşılanması için çokça kullanılan yerli kömürün keşifleri de büyük önem arz ediyor. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton linyit keşfetti. Evlerde, enerji santrallerinde ve sanayide kullanılan yerli linyit ve ithal kömür ihtiyacı da azalıyor. Ayrıca yine son yıllarda yapılan çalışmalarla 2,5 milyon ton metal, bakır ve teknolojinin her alanında kullanılan 235.000 ton nadir toprak elementi de bu keşifler arasında yerini aldı. Ağırlıklı olarak plastik, kağıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864.000 ton metal titanyum, 2,5 milyar ton tarımda kullanılan polihalit keşfedildi. Dünyanın bor ihracatında lider ülkesi Türkiye'dir. Pandemiye rağmen 2020'de tam 1,73 milyon ton bor ürünü ihraç etti. Türkiye'nin 2021 ihracat hedefi ise 2,5 milyon ton bor madeni olarak ülkelerin dikkatini çekiyor.
Son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve yeraltı zenginliği bor madenidir. Sanayinin pek çok alanında kullanılan borun en önemli özelliği çevre dostu olmasıdır. Türkiye bor yatakları bakımından dünyanın en şanslı birkaç ülkesi arasında yer alıyor. Öyle ki dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip. Bu, gelecekte bize akıl almaz fırsatlar sunacak. Verilere göre dünyadaki yıllık ortalama 4 milyon ton bora ihtiyaç duyuyor. Kaba bir hesapla Türkiye, tek başına dünyadaki tüm talebi 700 yıl boyunca karşılayacak durumda. Öte yandan Türkiye, dünya bor üretim kapasitesinin %48'ine sahip. Sadece 2020 yılında 1,68 milyon ton rafine bor ürün üretilmesi de bunun en önemli ispatı. Türkiye'de işlenmiş bor ürünlerinin yanı sıra ihracat konusunda hayli yol kat etti. Pandemi nedeniyle geçen yıla oranla bir miktar düşüş görüldü. 2020'de Türkiye'den dünyaya ihracat 1,73 milyon ton bor ürünü olarak gerçekleştirildi. Böylece dünya bor sektöründe 2020 lideri yine Türkiye oldu. Bu bizim gururumuz. Türkiye böylece küresel talebin %57'sini karşıladı. Etimaden faaliyet raporlarına göre 2021'deki hedef 2,5 milyon ton bor ürünü ihraç etmek ve talebin %62'sini karşılamak. Dünya bor ihracatında lider ülke konumunda olan Türkiye, bugüne kadar ihracatta deniz yolunu kullanıyordu. Buna artık demir yolu da eklendi. Türkiye'nin uzak doğudaki en büyük ihracat noktası Çin'e, yeniden canlanan tarihi İpek yolu üzerinden ihracat yapılmaya başlandı. Etimaden ve Devlet Demiryolları'nın işbirliğiyle Çin'e ilk bor ihracatı 2021'in ilk ayında gerçekleştirildi. Türkiye'den Çin'e hareket eden bir tren yol boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçti. Başarıyla geçen ilk seferin ardından 2 sefer daha yapıldı. Böylece deniz yoluyla 45 ila 60 gün arasında süren yolculuk demir yoluyla 15-20 güne kadar kısaldı. Bugün gerek işlenmesi, gerekse ihracatında önemli bir yol kat edilen borun, Türkiye'deki geçmişi 1800'lü yıllara dek uzanıyor. İlk defa 1865'te bir Fransız şirketine 20 senelik işletme imtiyazı verilmesiyle süreç başladı. Yabancı şirketlerin bor madeni işletme süreci 1900'lü yılların ilk çeyreğine kadar sürdü. Nihayet 1944 yılında yabancı işletmelere verilen imtiyazlar sona erdi. Yerli kuruluşların yaptığı ilk çalışmalar da bu dönemde başladı. Çalışmaları Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Etibank gibi kuruluşlar yürüttü. Türkiye'de borla ilgili çalışmaları 1978'den bu yana Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yapıyor. Peki siz maden çalışmalarımız için ne düşünüyorsunuz? Son 5 yılda yapılan bu keşiflerden memnun musunuz? Gelecekte nasıl bir zenginlik bizi bekliyor? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Zengin içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğimiz bu macerada bizimle birlikte olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.